Arkadaşlar merhaba. Bugün çok bulaşık çıkartmayan, uğraştırmayan, yormayan ama lezzetinden de ödün vermeyen nefis bir kurabiye tarifim var. Bu kurabiyemizi döküm tavanın içinde hazırlayacağız ve aynı tavanın içinde de pişireceğiz. Öncelikle döküm tavamı ocakta ısıttım ve tavam ısınınca ocaktan aldım. Sıcak tavamın içerisine tereyağımı ilave ediyorum. Bu yağı güzelce karıştırarak eritiyorum. Bu aşamada artık ocaktan aldım çünkü tavamın daha fazla ısınmasını istemiyorum. Sadece ben onun sıcaklığından faydalanacağım. Tereyağım tamamen eridiğinde içerisine toz şekerimi ilave ediyorum. Toz şekeri ilave edip güzelce karıştırmanız gerekiyor. Siz karıştırdıkça aslında tavanızda yavaş yavaş sıcaklığını kaybediyor olacak. Eğer sıcaklığından emin olamazsanız parmağınızı böyle birazcık batırarak kontrol edin. Çünkü yumurta kıracağımız için bu yumurtayı kırdığınızda eğer tava hala çok sıcaksa yumurtanız pişecektir. Biz yumurtamızın pişmesini istemiyoruz. Eğer tavanız artık ılındıysa o zaman yumurtayı kırabilirsiniz ki kırdığınızda da böylelikle pişmemiş olacaktır. Bir adet büyük boy yumurta kullandım. Yumurtamı kırıyorum ve şekerimi güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi her şeyi aynı tavanın içinde karıştırıp sonra da aynı tavada pişirince çok daha az bulaşık çıkartmış oluyor. Çok pratik bir tarif oluyor. Aslında bugün biraz kolaya kaçmış oluyoruz. Bu karışımın üzerine ufak bir tutam tuz ilave ettim. Onun üzerine 1 çay kaşığı kadar karbonat ekliyorum ve 1 paket toz vanilin ekleyeceğim ve yine bunları güzelce karıştıracağım. Kabartma tozu kullanmıyorum. Karbonat benim için yeterli olacak bu tarifte. Bütün bu malzemeleri ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve üzerine elekten geçirdiğim unumu kullanıyorum. Mutlaka elekten geçirmenizi tavsiye ediyorum. Hem çok daha güzel kabaracaktır hem de topaklanma sorunu yaşamayacaksınız. Bütün bu unu bu karışıma yedirdiğinizde hamurunuzun kıvamı çok yumuşak bir kıvam olmuş oluyor. Zaten benim istediğim kıvam da bu. Bu şekilde güzelce karıştırıyorum ve üzerine ben damla çikolata ilave ettim. Eğer elinizde yoksa normal çikolatayı küçük parçalar halinde kesip hamurunuza dahil edebilirsiniz. Damla çikolatalarımı hamuruma ilave ettikten sonra spatula yardımıyla kenarlarından tutup üzerine doğru katlıyorum. Yani çikolatalarımı çok tavanın tabanına değmesini istemiyorum. Hamurun arasında kalsın istiyorum ve bu haliyle fırına gönderiyorum. Çıktıktan sonra eğer soğuması için ona zaman verirseniz çok güzel, parçalanmayan, dağılmayan dilimler elde edersiniz. İsterseniz bir top dondurmayla, isterseniz bir kahveyle çok şık olacaktır. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.